Yeni bir bölümden herkese selamlar. Bugün paletli traktör taşıyoruz. 25 ton ağırlığında Yunanistan'dayız. Tam yerimizi hatırlayamıyorum şu an ama Midilli Adası'na götürüyoruz yükümüzü. Hemen marşımızı yapalım ve yola koyulalım. Şu camımızı da kaldıralım. Evet, yükümüz paletli traktör. 25 ton ağırlığında Midilli Adası'na gidiyoruz ve Volvo FH5 sanırım kullandığımız araç. Daha doğrusu Volvo galerisindeki listelenen ilk aracı. Satın aldım, bunu yapılandırdım, bu hale getirdim ve yükümüzü alıp yolculuğumuza başlıyoruz ama buradan nasıl döneceğimize dair en ufak bir fikrim yok. Bu Yunanistan böyle çok dar bir yerde. Allah'ım sen bize yardım et. İnşallah bir yere takmayız bu dorseyi. Olabildiğince geniş alayım. Bunun arka tekerlekleri de çok fazla dönüyor. Allah! Aa! Evet, en korktuğum yer orasıydı. Şu ileride bir keskin dönüş daha var. Oradan da çok korkuyorum ama onun haricinde temiz gibi görünüyor yol. Evet, gördüğünüz gibi zaten toprak bir yolda ilerliyoruz. Battı çıktılarımız fazlasıyla mevcut ama çekicimizin süspansiyonu, dorsemizin süspansiyonu bu yolun bozukluğunu kaldırabilecek kapasitededir diye umuyorum ve şöyle yine olabildiğince genişten alıp evet, koruma direğini de sıyırarak çok şükür burayı da atlattık diyorum. Evet, Volvo galerisine gittim ve listelenen ilk çekiciyi aldım. Motor ve şanzımanı değiştirmedim. Motor yine motor seçeneklerindeki en üst sırada yer alan standart motor. Şanzıman yine şanzıman seçeneklerinde yer alan, en üstte yer alan standart şanzıman. 12 vitesli ve rotarderi yok. Yani motor ve şanzımanda hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece kabin, aksesuarlar, süslemeler, fardı, işte güneşlikti, tepe deflektörüydü, ne bileyim işte lastikler, jantlar falan. Bu tip görsel değişiklikler yaptım sadece. Motor ve şanzımanda herhangi bir değişiklik yok. 25 tonluk bu yükü bakalım çekebilecek miyiz? Çeker diye umuyorum. İki çeker bir aracı sahibiz. Yani 4x2. Önceki bölümlerde olduğu gibi 6x4 bir araç değil. Yeni bir oynatma listesi oluşturacağım ve bununla da bu oynatma listesinde de oyunda yer alan bütün çekicilerle artık hangisine hangi yük denk gelir bilmiyorum ama böyle hani taşıyabileceğini düşündüğüm kapasitede yükler alarak bir oynatma listesi oluşturacağım ve oyundaki bütün çekicileri oynamak üzerine devam eden bir seri olacak. Bakalım nasıl olacak ben de göreceğim. YouTube tarafındaki oynatma listelerinde bir güncellemeye gitmeyi düşünüyorum. Bu sezon bölüm mantığından biraz uzaklaşmak istiyorum. Orayı haftanın 7 günü için kategorilendirmeyi planlıyorum. Bu 7 günlük kategorilendirmeye göre yine her gün aynı saatte videolar gelmeye devam edecek. Fakat her gün ETS2'nin farklı bir kategorisinde içerik olacak. Bunları da o güne özel standartlaştırmayı düşünüyorum. Yani atıyorum pazartesi günü işte sadece ağır yük videoları olacak. İşte ne bileyim salı günü her gün farklı bir, her bölüm farklı çekiciyle oynanmış yükler olacak gibi gibi haftanın 7 gününe bu şekilde yaymayı düşünüyorum. Oğlum ışık nereye gitti? Ha. Lan. O kafayı çevirince bu tarafa dönüyor. Kafa takip cihazı var ya. Şu ekranda bir şey var, yırtılma var. Bu sadece Volvo, şu gördüğünüz dikey çizgi sadece Volvo çekicilerde meydana geliyor. Bu sana, yani oyunda bir bug mı, benden mi kaynaklanıyor bunu bilemiyorum ama oyunun bazı Volvo çekicilerinde bu oluyor maalesef. Yani benimle veya sistemle alakalı bir durum değil. Evet, yani hiç geniş olmayan bir yüke sahip değilmişiz gibi, bir de üstüne üstlük dar bir yere soktu bizi. Yani bu Yunanistan zaten dar sokaklardan oluşuyor genel olarak, sevdiğim bir yer ama keşke bu yükte olmasaydı. Neyse, hallederiz, devam edelim. Midilli Adası'na gidiyoruz. Daha önce oradaki bütün yolları açmıştım.
Bu çekici de Yunanistan'da böyle bu yani ortalama bu ağırlıkta yavaş tamam devam. Ortalama bu ağırlıkta yani oraya yük vardı sadece o yüzden onu aldım. Yani özel bir sebebi yok onun. Yol bizi nereye götürürse oldu biraz. Bu arada yeni monitörüm geldi. Bir önceki bölüm bahsettiğimi hatırlamıyorum ama bu Samsung'un Odyssey G5 modeli 2K bir monitör. Bu arada kendi paramla aldım. Herhangi bir ücretli tanıtım, sponsorluk gibi bir şey söz konusu değil. Keşke öyle bir şey olsa ama henüz değil. Yani bir önceki monitörüm 43 inçti, bu 32 inç. Arada tabii büyük bir görsel fark var, görüntü farkı var. Bir önceki 4K destekliyordu, bu 2K. Yani oyunda bu tabii bu değişiklik tamamen benim oynayış şeklimdeki akıcılığı sağlaması adına. Yani bir önceki monitör 60 Hz'de 60 FPS'te kullanılabiliyordu. Bu monitör 180 Hz, 180 FPS'e kadar destekliyor dolayısıyla. Bunu tabi DisplayPort kablosuyla bilgisayara bağlarsanız 180 Hz'i destekliyor. HDMI ile bağlarsanız 120 Hz'e düşüyor. Ben DisplayPort kablosuyla bağladım fakat 120 FPS'te sınırlandırdım oyunu. Yani bir önceki monitöre göre tabii muazzam bir akıcılık artışı var. Benim gözümden görülen kısmı. Tabii siz YouTube'da izlerken bir öncekiyle bu monitör arasında hiçbir fark olmayacak. Oyunun akıcılığında hiçbir fark olmayacak. Çünkü YouTube zaten 60 FPS'te sınırlandırıyor içerikleri. Dolayısıyla size için değil de kendi adıma yapmış olduğum bir yatırım oldu. Görsel bir yatırım oldu. Şimdilik gelişmeler böyle. Yolumuza devam edelim bakalım. Yani rotayı böyle çift yönlü yoldan oluşturmaya çalıştım ama Yunanistan küçük bir yer olduğu için pek o tarz bir yol yani bu gidiş güzergahında bulunmuyor maalesef. Dolayısıyla biraz otobandayız. Midilli Adası'na kadar öyle olacak büyük ihtimalle. Feribota biniş kısmı bu arada bir feribot yolculuğumuz olacak haliyle adaya gidiyoruz zaten. Feribota biniş kısmı biraz düşündürüyor beni yani gidip bakmadım nasıl diye ama Yunanistan'dan birkaç kere feribota binmişliğim var. Oldukça dar girişlere sahip olduğunu biliyorum. Yani bir tane geniş açıklığı olan girişli bir feribot iskelesi vardı. Umarım oradan biniyorumdur. Yani diğerlerinin çünkü marina ile iç içe girişleri var. Çok dar oluyor girişleri. Dolayısıyla bizi biraz zorlayabilir diye düşünüyorum. Bu arada ekrandaki harita açık kalmış. Onu da hemen hızlı bir şekilde kapatayım. Ben bir keserim o bölümü. Evet, kusura bakmayın. Genelde ben oyun esnasında yani oyuna hakim olunabilmesi adına çekici haricindeki bütün detayları kapalı kullanıyorum. Navigasyonda sadece sıfır kamerasıyla gitmem gereken bir yer varsa yönümü bulmak için kullanıyorum. Az önce de bu şirkete böyle gelmiştim. Dolayısıyla onun için açık kalmış. Unutmuşum onu. Evet, yokuş aşağı hızlanmaya başladık. Biraz dizginleyelim kendimizi. Yük zaten yeterince ağır. Bir de o ittirmesin arkadan. Evet, bu Volvo'larda hava seslerinde bir sorun var. Yani sorun var derken belki oyunun genelindeki çekiciler böyledir bilemiyorum ama yani Scania'ya, Renault'a veya diğer çekicilere göre mesela frene basayım şimdi. Çok az geliyor hava sesi. Yani Scania'da, Renault'da, DAF'da, Iveco'da çok daha belirgin. Yani duyabileceğiniz şekilde geliyor. Ben şu an kulaklıkla oynuyorum, belli belirsiz duyuyorum yani. Muhtemelen siz hiç duyamayacaksınız onu. Volvo'nun iç mekanını çok seviyorum, bayılıyorum. Hatta oyundaki çekiciler arasında açık ara tek favorim Volvo'nun iç mekanı. Özellikle şu kameralı aynalar konusuna hastayım zaten. Ama maalesef ki aşırı şekilde karanlık bir iç mekana sahip şu an. Yani park aydınlatmaları yanıyor. Bunu kapattığım zaman
Yani şu an çok bir şey belli olmadı gündüz olduğu için ama özellikle gece çok karanlık kalıyor. Şu an gündüz bile karanlık Scania'ya göre özellikle. O yüzden bir dönem devam etsene oğlum. Bir dönem oldukça fazla oynadığım bir model FH6, hatta 8x4 ile uzunca bir süre oynamıştım. Çok seviyorum Volvo'yu. Ama Scania'nın iç mekanı daha ferah, daha aydınlık olduğu için yani görüntü açısından bir dönemde onunla devam etmiştim. Hatta buraya kadar da onunla devam etmiştim. Ama bu arada pedal dipteymiş. Ben de araba niye gitmiyor sanırım. Hep o 6x4 modele alışkın olduğum için bir anda böyle hızlanacak diye bekliyorum. Bu 420 beygir, o kullandığım 780 beygirdi. Arada epey bir, neredeyse 2 kata yakın bir fark var. Ama bu da güzel gidiyor, fena gitmiyor. Tabii o benim alışkın olduğum ataklığı vermiyor. Yani işte uzun zaman bir çekici modeliyle oynayınca veya benzer güçteki çekicilerle oynayınca böyle insanın hissiyatı da bir anda farklılaşabiliyor. Ama 8x4'te olmayan bir detay, mesela bunun yan etekleri aero giydirmeleri, yani aerodinamik paketin giydirmeleri bunda çok daha hoş duruyor. Diğerinde işte orada ekstra bir dingil olduğu için oraya aero yan panel giydirmesi yapılamıyor. Orası açık kalıyor lastikler olduğu için. Üzerine çamurluk vesaire bir şey hani getirip kapatılabilirdi aslında ama yapmamışlar öyle bir şey. Açıktı. Orası sürekli benim gözüme takılıyordu yani bunu dışarıdan gördüğüm zaman. 6x4 modelde kapanabiliyor orası, o yan etekler. 4x2 modelde zaten kapanabiliyor. Bir tek 8x4 modelde kapanamıyor. O da bir detay. Evet, tırmanmamız başladı. Dolayısıyla zorlanmamıza başladı. Acaba hızlanabilecek mi? Veya hızını koruyabilecek mi ya da düşürecek mi? Bakalım. Şu an yolda neyim var bilmiyorum ama direksiyonu bıraktım, şu an direkt sağa doğru çekmeye başladı. Ya da arkadan yük bastırıyor. Ama hızlanıyor da, vay be, 420 beygir demek ki bu 25 tonu rahatlıkla taşıyabiliyor. Hani hızını koruması bile yeterliydi benim için. Ekstra kazanması üstüne koydu. Yakıt depomuz bu arada, onu da değiştirdim. 980 litrelik çift tank var. Yani yakıtla alakalı bir sorun yaşamaz diye düşünüyorum. Yaşamayız diye düşünüyorum ama herhalde oyundaki en büyük tank Scania'nın V8 Super modelinde, o 770 beygirlik modelde. Onu da uzunca bir süre kullandım. 1000 litrelik yakıt tankı var aşağı yukarı, yani 3000 kilometreyi çok rahat çıkartabiliyor. Fazla hızlanmayalım, biz kendi halimizde yolumuza devam edelim. Yol sağa eğimli bu arada, yokuş aşağı başladı. Evet. Bir kamyonun freni boşalırsa ne oluru yaşamak istemiyorum. O yüzden frenleyelim. Biz yavaş gidelim. Bak şu pardon. Şu ön aynanın, yani şu güzelim çekicinin güzelliğini yani bu kadar bozmasını bir türlü kabul edemiyorum. Ama yani şunu artık kamerayla mı çözmeleri gerekiyor? Yani nasıl yapmaları gerekiyor bilmiyorum ama mesela MAM'daydı galiba. Kamera sistemi vardı onda. Yani bu Volvo bu çekiciyi bu kadar aerodinamik yapmış da bu aynayı nasıl atlamış acaba? Gerçekten çok çirkin duran bir detay bende. Yani muazzam kullanışlı bir şey. Orası ayrı, ona söyleyecek lafım yok ama görüntü açısından çok ciddi anlamda kötü duruyor. Yani oyundaki çekicilerin tamamına bu kameralı ayna sistemini getirmeleri lazım. Yani belli başlı modellerde var. Yani Mercedes zaten yıkılıyor, yani kötü anlamda yıkılıyor. Rezalet ötesi bir iç mekanı var. Araçlar sadece dıştan güzel görünüyor. O da eski kasaları muhtemelen. Onlara da yeni kasalarıyla alakalı bir güncelleme gelmemiş. Yani lisans anlaşmasını yapamadılar. Başka bir sorun mu var bilmiyorum ama yani oyundaki en eski araçlar Mercedes'in araçları. Halbuki genelde onlar öncü oluyorlar bu tip şeylerde.
Ama nedense onların araçları eski kalmış. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama bu kameralı ayna olayını ilk getiren herhalde Mercedes'ti. Çekicilerinde kullanan Mercedes'ti galiba. Ama gariptir. Artık ironik midir bilmiyorum ama bir tek Mercedes'in araçlarında yok şu anda. Evet yani şu oyunu aşağı yukarı 500 saattir oynuyorum ve hiç kullanmadığım rötardara, araçta rötardar yok diye mi acaba bilmiyorum yani sürekli elim rötardara gidiyor. Basıyorum böyle boş basıyorum yani. Kaptan burayı sen bu hızla dönemeyeceksin. Belli oldu zıplatmaya başladın. Şöyle biraz yavaşlayalım ya. Şeridimize de dönelim de arkadan bir binek araç faciasına sebep olmayalım. Evet, deniz göründü. Feribota da yaklaştık herhalde. Yaklaşmışızdır diye umuyorum. Yani hazır aklıma gelmişken söyleyeyim bu arada yani bu oyunu direksiyon setiyle oynayıp da direksiyon setini masada kullanan arkadaşlara söylüyorum özellikle. Yani ucuz da olsa mutlaka bir direksiyon standı alın. Yani müthiş şekilde iş görüyor, müthiş şekilde keyifli oluyor. Çünkü özellikle forced feedback ayarını masaya bağladığınız zaman sonuna kadar açamıyorsunuz. O monitörü bile zıplatır yerinden. O kadar kuvvetli titreşim uyguluyor. Dolayısıyla ben o masaya bağlı kullandığım zamanlarda %5 veya %10 civarı bir yoğunlukta kullanıyordum. Yani böyle işte hani çok yoğun bir titreşim vermesi gereken yerde bile çok minimal geri bildirimleri oluyordu. Yani o şu an %100'de force feedback ve minicik bir anda bile geri bildirim uyguluyor. Yani ben onların hiçbirini hissetmiyorum tabii o masaya bağladığım zamanlarda ama şu an bir standa bağlı olduğu için e, dolayısıyla bunları çok net bir şekilde anlayabiliyorum şu anda. En ufak bir şeyi bile hemen titretiyor, direksiyonu sallıyor. Yani uygun fiyatlı bakın ama mutlaka döküm, çelik artık neyse malzemesi yani ağır malzeme olanına bakın. Yani içi boş alüminyum profil olanlara bakmayın. Onlar muhtemelen bir zaman sonra kendini bırakacaktır. Yani benim aldığım modelle alakalı bir videom var zaten kanalda. Ona da bakabilirsiniz isterseniz. Oyunu direksiyon setiyle oynayıp da masada kullananlar varsa en azından onlar için de böyle bir geri bildirim olmuş olsun. Evet, bu yükle de yani sağ şeridin dibine kadar da yanaşmak istemiyorum. Arka dorse bir anda öyle bir dönüyor ki hiçbir yani beklemediğim yerlerde bir açı alıyor bir anda takılıyor. Ondan sonra bir de geri geri çıkartmak da mesele oluyor onu orada. Evet, şu an evin ışıkları gece moduna geçti ve ortam bayağı karanlık oldu şu anda. Kamera bakayım. Yani şu an çalışıyor ama her an kopabilir bizden. Ben feribota biner binmez şu ışıkları tekrar bir açmam lazım. Lan ne güzel süzüldüm be. Yani hiç kesmek gelmediği içinden şu an şunu var ya o kadar güzel akıyor ki. Hadi devam aslında. Of viraj. Biraz daha yumuşak olsa olur. Bir de açısı da sola doğru yani. Viraj sağa doğru, açısı sola doğru. Açıyı ters yapmışlar. Abi şu hava seslerini duyamamak o kadar böyle sinirimi bozuyor ki.
Hey Siri, klimayı çalıştır. Az önce ışıklar kapanınca klima da kapandı. Ortam ısınmaya başlayınca bilgisayarda alev atıyor şu an. Oturduğum yerde terlemeye başladım. Evet. Bu liman bize ızdırap mı olacak? Yoksa rahatlıkla geçebilecek miyiz? Hadi bakalım, birazdan başlıyor sınavımız. Derken biz acaba gümrüğe falan mı gel? Oğlum lan, ışık varmış o. Çekicinin fren fiziği, daha doğrusu fren şiddeti en düşükte. Ya 50'de ya da 55'te. Yani bundan sık sık bahsediyorum ama hani bilmeyenler vardır belki. Fren yaptığım esnada olabildiğince uzun mesafede dursun ki olabildiğince aksın istiyorum çekici. Yani frene bastığım anda kafayı yere oturtup olduğu yerde dursun istemiyorum. Biraz daha gerçekçi olması adına akarak yavaşlasın istiyorum. O yüzden en düşüğe aldım. Ya 50'de ya da 55'te, yani o hani böyle 30'lara falan ise oraya kadar da götüreceğim yani. Ama en fazla 50'ye kadar inebiliyor. Yani 150'ye kadar falan da çıkıyor herhalde ama orada hiç kullanmadım. Herhalde orada yani dokunduğun anda olduğu gibi yere yapıştırıyordur makineyi. O yüzden yani öndekiler yavaşlamaya başladığı anda ben şu mesafeden frene basmaya başlıyorum ki ancak duruyor zaten onların olduğu yerde. Hatta feribottan indikten sonra düz bir yer olursa böyle 100 kilometre ile giderken bir fren testi yapar, onu da gösteririm size. Ben buradan sağa dönüyorum, evet. Umarım arkadan bir araca takmam. Bu dorse bir anda açılıyor çünkü dönüşlerde. Hadi babacım ya, sen de trafiğe takılma şimdi. Dorse de o kadar absürt dönüyor ki hani kenarından falan da geçemem şimdi bunu. Gidene kadar bekleyecektim de Allah'tan hareket etti. Ben gene. Lan bak, bak şimdi. Ya ne demeli buna, yani şu an var ya böyle 100 kilometre hızla buna bir koyacaksın, böyle feribota kadar uçuracaksın gerizekalı. Yani o kadar insan bekliyor orada, bir sensin akıllı. Tövbe yarabbim ya. Git, yürü git nereye gidiyorsan. Acelene de sana da. Zaten zar zor hareket ediyorum şurada. Şu açıklıktan da içeri girdik mi kendimizi feribota atmışızdır demektir. Yani direkt şu sağdan girilmesi lazım. Normalde de hiç o riske girmeyeceğim. Şöyle etrafından dolaşacağım. Zaten feribot da aynen şuradaymış. Feribota bindikten sonra bir şeye bakacaktım ama unuttum onu, bana neyse. Aklımıza gelirse artık bakarız. Ha, ışıkları açacaktım, tamam. Şimdi buradan da Midilli Adası'na gidiyoruz. Yolculuğumuzu tamamlayalım. Evet, gel bakalım Midilli. Buradan tekte gidebilir miyiz acaba? Ben Midilli'ye mi gidecektim ki? Rodos'a mı gidecektim acaba? Şuna bir bakayım, yanlış yere gitmeyeyim. Bir daha git gel yapmakla uğraşmayayım. Önce Sakız Adası'na gidiyorum. Oradan Midilli'ye gidiyorum. Şimdi önce bizi Sakız Adası'na tükürsen.
Sakız gibi. Buradan muhtemelen beni buradan çıkartıp aynı feribota bindirecek. Tamam, vitesi de viteste unutmuş. Ya garip bir cümle oldu ama shifter var bu G29'a ait ama şey olarak kullanmıyorum. Ben manuel olarak kullanmıyorum. Gerçekçi otomatik olarak kullanıyorum. Ona da işte birinci vitese sür vitesini ayarladım. Normal geri vitesine de geri vitesi ayarladım. İşte, 2'de boş vites var. 3'te vites yükseltme, 4'te vites küçültme, 5 ve 6 boşta. Tamam ben bu şekil Dorse lan konuşmayı unuttum anasını satayım. Feribota mı bineceğim acaba? Tamam. Eyvah buraya o kadar yaklaştık ki bu Dorse kesin çarpacak buraya. Allah kahretmesin şu an hızlı gideyim de bari vurursa kurtarsın. Hadi çarptı ama yapacağım hiçbir şey yok yani kusura bakmayın. Evet, güç bela da olsa attık kendimizi içeriye. Umarım bir 8-10 saat kadar sürer bu yolculuk da gündüz vakti adaya inmiş oluruz. Buradan da Midilli'yi seçelim hemen. Devam et. Lanet olsun. Bitmemiş. Oo 2-3 saat falan sürmüş. Gece 01:42. Şurada uyuma yeri varsa direkt uyuyayım orada. Yapacak bir şey yok yani. Ben gece gece kullanmak istemiyorum. Yani gece kullanmak isterim sorun değil de görüntü çok kötü çıkıyor. Artık gecikmeli falan teslim edeceğiz muhtemelen. Yapacak bir şey yok ona da. Yatacak yerimiz yok. Der gibi oldu sanki ama yani orası da inşallah ters bir yerde değildir. Bariyerlerin arkasında herhalde oraya girsem bariyerlerin arkasında mı şurada mı? Sen dönebilir miyim oradan? Allah hiç gözüm yemedi yani ne yalan söyleyeyim. O kadar böyle enteresan bir yerde ki o mola yeri. Şurada bir yerde bulursam orada yatayım bari ya. Ah kahretmesin. Burada da şimdi mola yeri bulmak da mesele. Abo, burası inşallah hatırladığım yer değildir. Yani o kadar dar sokaklı bir yer hatırlıyorum ki inşallah orası değildir burası. Ha, ileriden döneceğim. Of of. Yani Allah sokağa gel. Arkayı kurtarırsak hiç problem yok. Zaten karanlık hiçbir şey görmüyorum da bu nasıl geçecek buradan ya? Sola doğru biraz daha yavaş. Allah'tan araba falan park etmemiş yani. Balkona takılır mı acaba? İyi bari biraz genişledi yol. Çekicini direksiyona bıraktığım zaman pardon sağa çekiyor. Bunun rot balansında mı bir sorun var acaba yoksa yükten dolayı mı böyle davranıyor çözemedim ama boşken bir bakacağım ona unutmazsam. Bak şu an bıraktım. Güzeldi. Sağa doğru çekme direkt sağa attı şu an. Oğlum gelmeyin gelmeyin. Gelmeyin. Gidin evinizde yatın. Gece 1:50 olmuş saat 2'ye geliyor. Ne işiniz var sokakta bu saatte? Ben biraz ortalı gidip dönmem lazım.
Arabalara takmam inşallah. Vallahi dorse kaldırıma çıksın artık, yapacak bir şey yok ona. Haritaya bakmayı da unuttum bir süredir. Allah'tan doğru yolda gidiyormuşuz. Yani sokaklara bakmaktan gözümün önündeki haritayı görmüyorum. O derece sokağa kilitlenmişim. Bu arada bu aldığım çekicileri yapılandırdıktan sonra garaj alacağım. Garajda saklayacağım hepsini. İleride daha sonra tekrar oynamak gerekirse bir daha yapılandırmakla uğraşmam onları. Lan şurada yatacak yer var. Aa, şurası herhalde. Aynen. Şurada hemen bir gündüze çevirelim bunu. Böyle gireyim, dümdüzle geri çıkarım ya da ileriden çıkarım. Aynen, ön taraf boşmuş, oradan çıkarım. Şurayı hemen bir gündüz yapıp geliyorum ben. Evet, gecemizi gündüze çevirdik. Kontağımızı yapalım. Hemen yola çıkalım. Şuradan herhalde çıkabilirim. Bir boşluk var gibi görünüyor ama arkayı da takmadan böyle olabildiğince ileriden döneyim ki arka tarafta döndüğü için dorsenin yanındaki, oradaki çekiciye. Abi daha ne kadar uzatacağım kafamı acaba, göremiyorum ama Allah kimse gelmiyordur. Geliyormuş. Göz ucuyla gördüm aynadan Allah'tan. Dışı sonuna kadar açmışım onu. Evet. Ulan zaten şirkete gelmişiz. Şurada ne kadar yolumuz kalmış. Bir de girdik uyuduk orada ya. Bilseydim bu kadar kaldığını hiç girmezdim oraya. İnşallah gecikmeli demez. Yani parası önemli değil. Sonuçta ben oynadığım oyuna bakıyorum da. Olsun yani, sonuçta para almak varken niye bedavaya taşıyalım? Allah, saldım çekiciyi, inşallah giren çıkan olmaz sağdan soldan. Aa, ben girecekmişim soldan. Hayda. Ben dönebilir miyim? Bak şimdi. O kadar milimetrik ayarlayacağım ki tekte dönecek burayı. Evet. Tekte dönecek dedim, yani bir yere takmayacağız da dedim. Ama tam takmadık, döndük diyecektim ki dorse hasarı verdi. Neyse, dorsenin hasarı çok da önemli değil, yani yüke bir zarar gelmedikten sonra... Oo, ya bak nasıl kastırdı çekiciyi. Yüke bir zarar gelmedikten sonra problem değil ama zaten muhtemelen gecikmeli teslimat yapacağım için onun da pek bir önemi kalmayacak. Şuradan girelim, burayı kaçırmayalım. Yani normalde bu teslim ekranlarını göstermiyordum bölümlerin içinde ama bu seferkini ben de merak ediyorum. Bir bakalım nasıl bir teslimat olacak. Öldü öldü. Bitti artık. Böyle dönüş mü olur?
şu dorseyi kullanmayı bilsem yani çok rahat dönülür aslında da işte yani bilmediğim için dorseyi nasıl kullanacağımı, nerede nasıl tepki verdiğini bilmediğim için kardeş sen bekle. Bekle bekle hiç acele etme. Böyle gariplikler yaşanabiliyor dorseyle alakalı. Bak şimdi o köşeye kesin takacak mıyım? Hayret takmadı. Zaten burayı öyle bir ayarlamışlar ki tam böyle kapıdan içeri gir bırak şeklinde herhalde. Aynen öyleymiş. Evet, teslim edelim bakalım. Aa mükemmel dedi. Zamanı aşmamışız iyi bari. Tek bir para vermedi 826 bin. Yani attığım taş ürküttüğüm kurbağaya değmedi. Evet. Yükümüzü teslim ettik. Çekicimizle işimiz bitti. Bu bölümle daha doğrusu bu çekiciyle bu bölümde oynadık. Bir dahaki bölüm kendisine veda ediyor olacağız. Başka bir çekiciyi de yükümüzü teslim edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.